Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte rengarenk iki şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Ben patiğimde krem, sarı, tarçın ve yeşil tonlarında 4 tane normal patikli ip kullandım. Bu renkli iplerden sizler de azar azar elinizde artık ipleriniz varsa böyle bir patik yaparak değerlendirebilirsiniz. Hemen iplerimi şöyle kenara alıyorum. Şişlerim ise 3 numara hanımlar. Ben böyle bu patiğimi misinalı şişlerle yapacağım. Dileyen şöyle bakın uzun şişte kullanabilir. Bu şekilde hanımlar. Uzun şişlerle de yapabilirsiniz. Hemen sizlere modelimi de göstereyim. İşte modelimiz hanımlar bu şekilde. Fıstıklı, ajurlu iki şiş bot patiğimiz. Model bu. Patiğimizin hanımlar hiçbir yerinde dikişimiz yok. Baştan sona dikişsiz yaptım. Patiğimiz böyle. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Hanımlar patiğimize bilek bölümünden başlayacağız. Bilek tarafından 51 ilmek olarak şöyle şişimize 51 ilmeğimi atacağım. Şu şekilde. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci. 3. 4. 5. Bakın 5 ilmeğimizi attık. Bu şekilde 51 adet ilmeğimizi atalım gelelim. Evet hanımlar 51 adet ilmeğimi attım ve geldim. Hemen ipimizin ucuna tam şuraya bir tane düğüm atacağım. Şöyle. Bu ucunda kalan fazla ipimizi hanımlar şöyle kesiyorum. Bu aşamada hanımlar bilek bölümüne 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız. Şöyle ki kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanına bir ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Devamında 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz, 2 tane ters. Bu şekilde 2 düz, 2 ters olarak ilmeklerimizi öreceğiz. 2 ters örüyorum. Yanına 2 ilmek düz. Bu ilk sıramız hanımlar. Hemen ilmeklerimizi atar atmaz bir sıra bu ilk sıramız oluyor. Lastiğimize başlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi 2 düz 2 ters olacak şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi lastikte bu ikinci sıramız olacak. Yine ilmeklerimizi lastik olarak örmeye devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu aşamada ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın 2 düz ilmeğim var. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın 2 düz ilmeğim var. Düz ördüm. 2 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. 2 ilmek düz, 2 tane ters. Bu şekilde hanımlar bu dediğim gibi ikinci sıra lastiğimiz. Sıra sonuna kadar öreceğiz. İkinci sırayı tamamlayacağız. Geri döneceğiz. Yine arka yüzde ilmekleri 2 düz 2 ters olacak şekilde gördüğümüz gibi öreceğiz. Lastiğimizi bu şekilde yapacağız. Dediğim gibi bu lastikte ikinci sıramızda ön yüzde. Ben bu patiğimi hanımlar buraya toplamda 11 sıra lastik ördüm. Ön yüzde arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi örerek 11 sıra ördüm. Benim ölçülerime göre de benim göz kararıma göre de 11 sıra tam uygun net oldu. Dileyen daha uzun yapabilir. Dileyen daha kısa yapabilir. Bu tamamen sizin keyfinize göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte artırma ya da eksiltme yapmadan 51 ilmek üzerinden bu boğaz kısmındaki lastiğimizi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar ben 11 sıra lastiğimi ördüm geldim. Şimdi birlikte modelimize başlayacağız. Renkli ipime geçiş yapacağım hanımlar. Bu sarıya geçiş yapacağım. Hanımlar bu modelimizde şu sağ ve sol kenarda 24'er tane haroşamız var. Aralardaki şu ilmeklerde de bu ajurlu desenimizi oluşturacağız. Öncelikle bu sarı ipimi ekleyeceğim. Normalde ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. Fakat ip geçişi olduğu için burada ilk ilmeğimi öreceğim. Artık buralarda haroşa öreceğiz. Hanımlar ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Hemen iki ilmek ördükten sonra sarı ipimin ucunu şöyle kendine bağlayacağım.
Bakın şuraya şöyle düğümümü attım. 24 ilmek haroşamı öreceğim hanımlar. 2 ilmek örmüştüm. Bakın şu 3. ilmeğim. Şöyle devam ediyorum. Sarıyı da gizleyerek götüreyim. Şu 4. ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bu sağ kenardaki 24 haroşamı ördüm. Şimdi hanımlar bu haroşalarımızın yeri burası tamamen bakın. 24 haroşa olarak sarı bölümler devam edecek. Haroşaların hemen yanlarına şöyle ayraç olsun. Orta ajurlu modelden ayıralım diye. Benim ayracım olmadığı için şöyle iplerle uyduruktan bir ayraç yaptım. Hemen 24 ilmekten sonra şöyle haroşalarım ayrılsın diye ayracımı takıyorum. Şimdi hanımlar ajurlu modelimizi yapacağız. Ajurlu modelimizin sağında ve solunda birer tane düz ilmeğimiz var. Öncelikle buraya bir ilmek düz örüyorum. Ajurumu yaptım. Bakın ipimi şişime bir kere doluyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bakın 2 tane ajurum olacak. Bir tane daha ajurumu yapıyorum. Hemen yanına bir ilmek düz örüyorum. Bu şekilde. Ortaya ilk ajurumuzu yaptık. Tekrardan ayracımı şuraya takıyorum. Şişimde kalan 24 ilmeğimi yine haroşa olarak öreceğim. Örerken sayalım. İlmek sayısı da kafamızı karıştırmasın. Bakın şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve sonuncu ilmeğimi de örüyorum. 24. Ön yüzde modelimizi tamamladık. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde kenarlardaki 24 haroşamız yine haroşa olarak örülecek. Şimdi ilmekleri saymaya gerek yok. İşaret koydum. İşaret koydum. O ayraç koyduğum yere kadar ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak öreceğim. Bakın işaretli yere kadar ördüm. Hemen ayrıca sağ şişime aktarıyorum. Arada kalan bakın model yaptığımız ajurlu 5 ilmeğimiz var. Bu 5 ilmeğimizi ön yüzde düz arka yüzde ters öreceğiz. Bakın bu 5 ilmeğimi aradaki 5 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Arka yüzde ajur yapmıyoruz. Ajurlarımızı ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde de bu aralardaki sağ ve sol taraftaki haroşaların arasındaki ilmekleri ters örüyoruz. İlmeklerimi ters ördüm. Tekrar ayracımı alıyorum. Şişimde kalan 24 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum hanımlar. Arka yüzde model kurulumu yapmıyoruz. Kenarlardaki haroşalarımızı haroşa olarak örüyoruz. Bu iki ayraç arasında kalan ajurlu ilmeklerimizi arka yüzde ters örüyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Bakın hanımlar buraya sarı ile bir diş haroşamız oluştu. Toplam 4 diş haroşa olacak. Buraya da bakın bir tane ajurumuz oldu. Burada da 4 tane ajurumuz olacak hanımlar. Şimdi yine kenardaki 24 haroşamı öreceğim. Haroşalarımız yine haroşa olarak örülüyor. 24 ilmeğimiz. Sarı desenimiz, sarı ile modelimiz bitene kadar kenarlardaki 24'er haroşamız haroşa olarak örülecek hanımlar. İşaretli yere kadar öreceğim. Bakın işaretli yere kadar olan 24 haroşamı ördüm. Bu ayracımı 24 haroşadan sonra sağ şişimi alıyorum. Bakın ajurumuzun sağ tarafında bir düz ilmek var. Bunu düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar sol tarafı da ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doluyorum. Hemen yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı sağ şişime alıyorum. Kalan 24 ilmeğimiz hanımlar haroşa olarak örülüyor yine. Ajurumuz V şeklinde açılıyor. İkinci ajurumuzu böylece yaptık. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. İlmek sayılarımız da bu ajurlar sayesinde artış gösteriyor hanımlar. Şimdi tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenardaki 24 haroşamı öreceğim. Bu şekilde.
24 haroşadan sonra ayraç arasında kalan ortadaki ajurlu ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece kenarlardaki 24'er haroşalarımız haroşa olarak örülecek hanımlar. Önce ayracıma kadar olan ilmeklerimi, yani 24 haroşamı örüyorum. Bakın ayracımı sağ şişime aldım. Bir önceki sırada arada 5 ilmeğimizi ters örmüştük. Bu sıramızda arada 7 ilmeğimiz oldu. Bu aradaki 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şu 4, 5, 6, 7. Bakın ayracımı sağ şişime aldım. Bu aşamada hanımlar şişimde kalan 24 ilmeğimizi haroşa olacak şekilde örüyoruz. Bu şekilde ikinci ajurlarımızı da açtık. 2 diş haroşamız da oluştu hanımlar. Sıra sonuna kadar örüyorum ilmeklerimi. Normalde burası haroşa olduğu için hızlıca ördüm burayı. Şimdi geri dönüyoruz. Tekrardan hanımlar bakın ön yüzdeyiz. 2 diş haroşamızı yaptık ve burada 2 tane ajurumuz var. Şimdi 3. ajurlarımızı yapacağız. Her 4 diş haroşada bir renk değişikliği yaparak yeni ajurlu modelimizi kuracağız bu şekilde. Yapacağımız işlem şu hanımlar. Yine burada kenardaki 24 ilmek haroşamızı örelim gelelim. Bakın 24 haroşamı ördüm. Ayracımı sağ şişime alıyorum. Hemen burada bir ilmek düzüm var. Bu düz ilmeğimi yine düz ördüm. Şöyle. Tekrar buraya hanımlar ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Şimdi 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ajurumu yapıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Hemen ayracımı tekrardan şöyle şişime takıyorum. Hanımlar bu kalan 24 ilmeğimizi sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenarlardaki 24'er haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde. Sadece bakın şu 2 tane ayracımız arasında kalan ajurlu olan ilmeklerimizi bu sıramızda hanımlar burada 9 tane ilmeğimiz kalıyor 2 ayraç arasında. Sadece bu 9 ilmeği ters öreceğiz. Kalan 24 ilmeği de yine haroşa olarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüze geldik. Bakın burada 3 diş sarı haroşamız oluştu. Bu defa 4. diş haroşamız olacak. Sonra diğer modele geçeceğiz. Bu aşamada hanımlar bu ajurlar arasındaki fıstıklarımızı da yapacağız. Onu da tığ ile yapıyoruz. Hemen tığımı yanıma hazırladım. Bu aşamada hanımlar yine kenardaki 24 ilmeğimizi normal haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde. Bu işaretleyene kadar olan ilmeklerimizi haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar 24 haroşamı ördüm. Yine ayracımı sağ şişime alıyorum. Hemen burada bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. Bu ajurlu modelimiz bakın bütün modellerde aynı şekilde yapılıyor hanımlar. Bakın ajurumuz V şeklinde açılıyor. Bir ilmek düz ördükten sonra tekrar ajurumu yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra orta fıstığımı yapacağım. Hemen sıradaki ilmeğimin içinden hanımlar tığ yardımı ile şöyle uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Sanki lif yaparken fıstık yapılıyor ya. Aynı onun gibi yapacağız. Bakın uzun bir ilmek çıkarttım. İpimi tığıma doluyorum. Aynı yerden ikinci kez ilmek çıkarttım. İpimi tığıma doladım. Aynı yerden üçüncü kez ilmek çıkarttım. İpimi tığıma doladım. Aynı yerden dördüncü kez ilmeğimi çıkartıyorum. Yine ipimi tığıma doladım. Aynı yerden 5. ve son kez ilmeğimi çıkarttım. Buradan 5 tane ilmek çıkarttım. Şu ipimin ucunu tutuyorum. Bakın elimle tuttum. Bu çıkarttığım ilmeklerin hepsini topladım. Ardından bu tuttuğum ipin içinden şöyle tığımı geçirerek bir ilmek alıyorum. Bakın tığımdaki ilmekleri topluyorum. Fıstığımızı burada birleştirdik. Bu aşamada hanımlar bu fıstıklar içe doğru kaçmasın diye şöyle yapıyorum. Bakın tığım ile şöyle arkadan ilmek çıkarttığım ilmeğin içine şöyle arkadan giriyorum. Buradan şöyle tığım ile bir adet ilmek çıkartıyorum. Sonra burayı şöyle güzelce bir sıkıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde yapınca fıstıklar arkaya kaçmıyor hanımlar. Daha kullanışlı oluyor. Sonra bu ilmeğimi normal şişime taktım. Fıstığımızı oluşturduk. Hemen yanına 1, 2 bakın ajurlu ilmeğimi de ördüm. 3 ilmek daha ördüm. Hemen buraya da ajurumu yapıyorum. 4. ve sonuncu ajurumuzu yaptık. Yanındaki bir ilmeğimi yine düz ördüm. Ayracımı sağ tarafa sağ şişime aldım. Hanımlar kalan 24 ilmeğimizi yine haroşa olarak örelim gelelim. Haroşalarımı ördüm geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz.
Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine yapacağımız işlem aynı. Kenarlardaki hanımlar 24'er haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Bu defa iki ayraç arasında bakın fıstık yaptığımız ilmeğimiz dahil 3, 6, 9, 10, 11 tane ilmeğimiz var. Bu 11 ilmeğin tamamını ters öreceğiz aradaki. Bu diğer sol taraftaki haroşa olan ilmeklerimizi de yine haroşa olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimin tamamını sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Şuraya baktığımızda da burada sarı ile 1, 2, 3, 4 diş haroşamız oluştu. Bakın ilk modelimizi, sarı ile olan modelimizi bitirdik. Şimdi kreme geçeceğiz. Renkli modellerimizin arasında bakın sarı var, yeşil var, tarçın var. Model aralarında birer tane krem desen yaptım ben. Şimdi krem ipime geçeceğim. Hanımlar, sarı modelimizi yaparken kenara 24 ilmek haroşa yapmıştık. Krem modele gelince 4 ilmek haroşa artacak. Yani bu defa kenarlarda 28'er ilmek haroşamız olacak. Yeşil modele geçtiğimizde haroşalı ilmek sayısı 4 daha artacak. 32 haroşa olacak. Kreme geçtiğimizde 4 daha artacak. 36 olacak. Tarçına geçtiğimizde 4 daha haroşa artacak. Kenarlarda 40'ar ilmek haroşamız olacak. Haroşalı ilmek sayısı her ajurlu modelimizde her renk geçişinde 4'er tane artacak. Şimdi krem ipimi alıyorum hanımlar. Kremime geçiş yaptım. Bu defa kenardan 28 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Ardından ortaya modelimi başlatacağım. Öncelikle şöyle hemen şuraya ikinci ilmeğimi ördükten sonra artık sarı ipimi kullanmayacağım için sarı ipimi keseceğim hanımlar. Şöyle sarı ipimi çekiyorum artık. Sarı ipimin ucunu da patiğim sökülmesin diye şöyle kremime bağlıyorum. 2 tane sıkı bir düğüm attım. Şimdi 28 adet ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Şu 3. ilmeğim. Bakın sarı ipimin ucunda gizleyerek gidiyorum. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Artık şu ayracı aldım buradan. 25, 26, 27, 28. Artık bu ayracımı 28 haroşanın yanına bırakıyorum. Bakın haroşayı ayırdık. 28 haroşamızı. Şimdi ilk ajurlu modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Ajurumuzun önündeki bir ilmek düzümü örüyorum. Ajurumu yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Sol taraftaki ikinci ajurumu yaptım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bu defa hanımlar ayracımızı şuraya ekleyeceğiz. Şimdi ayracımı alayım, çıkartayım şuradan şöyle. Ayracımızı bu defa hemen şuraya ekleyeceğiz. Bakın ortaya ajurlu model ilmeğimi yaptım. Ajurumu yaptım. Bir ilmek düz ördükten sonra ayracımı buraya takıyorum. Şimdi hanımlar bu kenarda da 28 haroşamız kalıyor. Bu defa sayarak gidelim. Şu 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bakın şurada 28. ilmeğimiz. Bu defa gördüğünüz gibi sağda ve solda 28'er tane haroşalı ilmeğimiz oldu. Hanımlar her 4 haroşada, her 4 sıra haroşada bir ya da her 4, bakın şurada 4 tane ajurumuz var. 1, 2, 3, 4. Her 4 ajurda bir renk değişikliği yaparak yeniden modeli kuruyoruz. Şimdi geri döndük hanımlar. Yapacağımız işlem yine aynı şekilde. Kenarlardaki 28'er haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Sadece şu ayraçlar arasında kalan bakın 5 ilmeğimiz var. Sadece bu 5 ilmeği ters öreceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi arka yüzde örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Bu aşamada ajurlarımızla ve haroşalarımızla devam edeceğiz. Yine öncelikle hanımlar kenardaki 28 haroşamızı öreceğiz. Bu şekilde. Hanımlar 28 haroşamızı bu ayracımıza kadar olan yere kadar, yani bu bölüme kadar örelim gelelim. Bakın hanımlar 28 haroşamı ördüm. Hemen ayracımı sağ tarafa alıyorum. Bakın burada yine modelimize geldik. Ajurumun önündeki bir düz ilmeğimi düz ördüm. Bir düz ilmekten sonra ipimi şişime doluyorum. Ajurumu yaptım. Bu defa bir önceki sırada iki ajur arasında bir ilmek düz örmüştük. Şimdi 3 ilmek düz öreceğiz.
Bir sonraki sırada 5, bir sonraki sırada 2 ajur arasında 7 ilmek oluyor. 3 ilmek ördükten sonra ipimi şişime doluyorum. Hemen yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bakın ayracımı sağ şişime aldım. Kalan 28 ilmeğimizi hanımlar sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar haroşalarımı ördüm hanımlar. Tekrar arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine yapacağımız işlemi biliyoruz. Öncelikle yine bu kenarlardaki 28'er ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Bu iki ayraç arasında kalan ajurlu bakın bu defa 7 ilmeğimiz kaldı. Bir önceki sırada 5'ti, şimdi 7. Bu 7 ilmeği ters öreceğiz. Kalan 28 ilmeğimizi de yine haroşa olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm geldim. Tekrardan ön yüzdeyiz. Yine bakın burada 2 diş haroşamız oldu krem ile. Tekrardan kenardaki 28 haroşamızı öreceğiz hanımlar yine. Bu haroşalarımız sabit. 28 ilmek haroşamızı bu ayracımıza kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, 28 haroşamı ördüm. Hemen ayracımı sağ şişime şöyle alıyorum. Bakın ajuruma geldim. Hemen bir ilmek düzümü ördükten sonra bakın 3. ajurumuzu açıyoruz. İpimi şişime doladım. Arada 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Bakın bir önceki ajurlu ilmeğimi de ördüm. 5. Tekrar ajurumu yapıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı sağ şişime alıyorum. Kalan 28 ilmeğimizi hanımlar sıra sonuna kadar haroşa olacak şekilde öreceğiz. Arka yüzde de hanımlar kenarlardaki 28'er ilmeğimizi yine haroşa olarak örelim. Sadece iki ayracın arasında bakın 9 ilmeğimiz var. Arka yüzde sadece bu 9 ilmeğimizi ters örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Tekrar bakın ön yüzdeyiz. Bu aşamada 4. ve sonuncu ajurumuzu yapacağız. Tekrar fıstığımızı da yapacağız hanımlar. Yine yapacağımız işlem aynı. Kenardaki 28 ilmeğimizi hanımlar yine öncelikle haroşa olacak şekilde öreceğiz. Bu şekilde ayracımıza kadar olan 28 ilmeğimizi haroşa olarak örelim gelelim. Evet, 28 haroşamı ördüm geldim hanımlar. Ayracımı hemen sağ şişime alıyorum. Bir ilmek düzümü ördüm. Hemen ajurumu yapıyorum. Ajurdan sonra fıstık yapmak için 3 ilmek düz öreceğiz. 1, 2, 3. Tam bu ortadaki ilmeğime yine tığım ile fıstığımı yapacağım. Şöyle hemen öndeki ilmeğin içinden şöyle uzun bir ilmek çıkarttım. İpimi tığıma doladım. Aynı yerden 2. ilmek çıkarttım. İpimi tığıma doladım. Şu 3. ilmeğim, şu 4. ilmeğim, şu da 5. ve sonuncu ilmeğim. Şu ipimi tutarak bakın ipimi tutuyorum. Bu ilmeklerin hepsini topladım. Tuttuğum ipimin içinden şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topladım. Fıstık arkaya kaçmasın diye bakın şöyle arkadan ilmek çıkarttığım ilmeğin içine, aynı ilmeğin içine girerek buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum ve fıstığımı şöyle topluyorum, sıkılıyorum. Tığımdaki ilmekleri topladım ve bu ilmeği şişime takıyorum. Bakın fıstığımızı oluşturduk hanımlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi ikinci fıstığımız da burada oluştu. Şimdi hemen yanına 3 ilmek düz örüyorum. Hemen ajurumu yaptım. Yanındaki bir ilmek düzümü düz ördüm. Bakın ayracımı şöyle sağ şişime aldım. Kalan 28 ilmeğimizi hanımlar sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim. Arka yüzde de hanımlar yine 28'er haroşalarımızı haroşa olarak örelim. Bu defa ortada 11 adet ilmeğimiz var. Sadece iki ayraç arasında kalan 11 ilmeğimizi ters örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bakın 4 diş haroşamızı oluşturduk krem ile. Şimdi bir diğer modelimize geçeceğiz. Bu defa ben yeşil ipimi ekleyeceğim. Hanımlar, ilk modeli yaparken 24, yani sarı modelde 24 haroşamız vardı. Kremdeyken 28 haroşamız oldu. Yeşile geçtik. Haroşa sayısı 4 daha artacak. Bu defa 32 ilmek haroşamız olacak hanımlar. Öncelikle yeşil ipimi ekleyeceğim. Kremim beklesin burada. 32 adet ilmeğimi yeşil ile öreceğim. Hemen ilk 2 ilmeğimi şöyle ördükten sonra patiğim sökülmesin diye yine yeşilimin ucunu şöyle kendisine bağlıyorum. Yine hanımlar bu aşamada 32 adet ilmeğimizi yeşil ile öreceğiz. Sayalım hanımlar, bu defa sayarak örelim.
Bakın şu 4. ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hemen ayracımı aldım buradan. 8, şu 29, 30, 31, 32. Bakın kenardan bu defa 32 ilmeğimi ördüm haroşama. Ayracımı bu defa hemen haroşalarımın yanına takıyorum. Tekrar hanımlar 3. ajurlu modeli de burada başlatacağız. İlk modellerde yaptığımız gibi bir düz örüyoruz. Ajurumu yaptım. Bir ilmek düz ördüm. 2. ajurumu yaptım. Ajurumun solundaki bir ilmek düzümü de buraya örüyorum. Hanımlar buradaki ayracımızı da şöyle bakın çıkartacağız. Artık sol taraftaki haroşalarımızın önüne takacağız. Şöyle nereye gitti ayracım? Şurada. Ayracımı artık buraya takıyorum. Şişimizde kalan 32 ilmeğimizi de hanımlar haroşa olacak şekilde öreceğiz. Sayalım. 3, 6 olmuş. Şu 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Devam ediyorum. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, şu 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Gördüğünüz gibi burada da 32 haroşamız oluştu. Şimdi saydığımızdan da 32 burada, 32 burada, 64 ilmek. 5 ilmek de ortada. Şöyle 60 32 32 64 5 daha 69 ilmeğimiz oldu. 51 ilmek olarak başladığımız patiğimizde 69 ilmeğe ulaştık. Hanımlar model böyle devam edecek. Her 4 diş haroşada bir renk değişikliği yaparak yeni modele geçiyoruz. Ve ilmek sayıları da her defasında bu ajurlar sayesinde artış gösteriyor. Hanımlar ben bu şekilde bu modelin bu patiğime bakın sarı 1, krem 2, yeşil 3, krem 4, tarçın 5. 5 tane model yaptım. İlk 2 modelimizi tamamladık. 3. modele de birlikte başladık. Dediğim gibi ilk modelde 24 ilmek haroşa yapmıştık kenara. İkincide 4 ilmek arttı 28 oldu. Üçüncüde daha az önce yaptık. 32 ilmek haroşamız oldu. Bu 4. krem modelle geçeceğiz. Orada da 4 ilmek haroşa artacak. 36 ilmek haroşamız olacak kremde yani 4. modelde. 5. modelde de haroşalı ilmek sayısı 4 daha artacak ve tarçın modelimizi yaparken kenara 40 tane haroşa öreceğiz. Ortadaki ajurlu modelimizde hanımlar yine ilk 2 modelde yaptığımız gibi aynı şekilde yapılacak. Ajurlu modelde bir değişiklik yok. Sadece artan ilmek sayısı kenarlardaki haroşaların sayısı hanımlar. Değişen başka bir şey yok. Bu şekilde hanımlar toplamda 5 tane modelimizi sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim ve artırma sonunda şişimizdeki toplam bakın şu tarçın modelden sonra şişimizdeki toplam ilmek sayısı da 91'e ulaşacak. Şimdi hep birlikte toplamda 5 tane modelimizi sizlere gösterdiğim gibi tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte patiğimizin tabanına geçeceğiz. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım ve geldim. Toplamda buraya 5 tane desenimi yaptım bu şekilde. En son tarçın rengi ipim ile modelimizi bitirdik ve şu anda şişimde toplamda 91 tane ilmeğim var. Artık model kurulumu yapmayacağız. Hanımlar ilmeklerimizi krem ipimiz ile bakın şu bölümü yapıyoruz. Haroşa olacak şekilde öreceğiz şuraları. Tamamen haroşa yapacağız. Öncelikle artık tarçın ipimi bıraktım. Şöyle krem ipimi alıyorum. İlmeklerimizi dediğim gibi krem ipimiz ile öreceğiz. Şöyle hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra yine tarçın rengi ipimi şöyle keseceğim. Bu ipimin ucunu da şöyle krem ipime bağlıyorum yine. 2 tane düğüm atıyorum buraya, sıkılıyorum iyice. Şimdi hanımlar ilmeklerimizin tamamını haroş olacak şekilde öreceğiz. Bu şekilde bakın ipimin ucunu da buradan gizleyerek götürüyorum. Bu şekilde yapınca sonradan ip gizlemeyle falan uğraşmıyoruz. Şöyle.
Hanımlar, ortadaki bu ajur ilmekler dahil hepsi haroş olacak şekilde örülecek. Yani model kuruluma, ajur, fıstık falan yapılmayacak artık. Bu şekilde 91 ilmek ile artırma falan yapmadan 91 ilmek ile burada 2 diş krem ipimiz ile 2 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim hanımlar. Ardından taban kesimine birlikte başlayalım. Evet sevgili hanımlar, bakın bu bölümde 2 diş haroşam olana kadar bu şekilde ördüm. Gördüğünüz gibi krem ile 2 diş haroşamız oluştu. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı yapmaya başlayacağız. Buruna 7 ilmek olarak başlayacağız. 15 ilmek olana kadar yanlardan ilmek alarak artıracağız ve 15 ilmek olarak tabanımızı keseceğiz. Dediğim gibi buruna 7 ilmek olarak başlayacağız hanımlar. Şişimizde 91 ilmeğimiz vardı. 91 ilmekten burun için ayıracağımız 7 ilmeği çıkartınca geriye 84 ilmek kalıyor. 84 ilmeği de sağ ve sol kenara eşit olarak paylaştırınca yanlara 42'şer ilmek düşüyor. Öncelikle hanımlar, bu kenardaki ilk 42 ilmeğimi öreceğim. Yine haroşaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. Sağ kenardaki 42 ilmeğimi ördüm. Patik burnumuz için şimdi de 7 ilmek öreceğim hanımlar. Ayrıyeten 7 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Patik burnunun içinde 7 adet ilmeğimi ördüm. Bu saydığımız anda hanımlar, bu sol tarafta da 42 ilmeğimiz kalıyor. 7 ilmek ördükten sonra şişimden 1 adet ilmeğimi örerek yine ortaya ekleyeceğim burun kısmına. Burun kısmında 8 ilmek oluyor böylece. Geri dönüyoruz hanımlar. Burun kısmında 8 ilmeğimiz olmuştu. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Burun kısmındaki 8 ilmeğimi bu şekilde öreceğim. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buruna denk gelen yerdeki 8 ilmeğimi ördüm. Yine yan taraftaki şişimden 1 adet ilmeğimi örerek bu orta kısma ekledim. Ortada 9 ilmek oldu. 1 ilmek ekledikten sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine orta kısımdaki 9 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Bakın burada 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9. Ve sağ taraftan 1 adet ilmeği örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 10 ilmeğimiz oldu. İlmek ekledikten sonra yine geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şişimden 1 adet ilmeği örerek yine orta kısma ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 11 oldu. 15 olana kadar bu işleme devam edeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Yine kenardan 1 adet ilmeği örerek ortaya ekliyorum. Orta kısımdaki ilmek sayımız 12 oluyor hanımlar. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi ördüm. Şişimden 1 adet ilmeği örerek yine ortaya ekliyorum. Orta kısımdaki ilmek sayımız 13 oluyor. Patik burnumuzda şöyle hafif bir oval bir görüntü oluşuyor hanımlar. Ayak ucuna gelen yerde, parmaklara denk gelen yerde. Bu da ayak anatomisine uygun düşüyor. Şimdi yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tabandaki 13 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şişimden 1 adet ilmeği de örerek ortaya ekledim. Orta kısımda 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine taban bölümdeki 14 ilmeğimi öreceğim. 3 ilmek oldu. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 ve şişimden bir adet ilmeği örerek ortaya ekledim. 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döndüm. Artık tabanımız hanımlar 15 ilmek üzerinden örülecek. Yanlardan ilmek alarak orta kısmı, taban kısmı genişletmeyeceğiz. Şimdi 15 ilmek üzerinden şöyle yapacağız hanımlar. Taban bölümde son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani 14 ilmeğimizi öreceğiz. 15. de kesimimizi yapacağız. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeğimizi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm. 15.yi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bakın hanımlar, kesimimizi yaptık. 14 ilmek ördük. 15. de şişimizden de bir ilmek alarak kesimimizi yaptık. Kesimden sonra geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın ikinciyi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ördüm. 15.yi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Bu aşamada hanımlar her defasında ilk 14 ilmeği sayarak örmemize gerek yok. Bakın şimdi tabanımız ile yanlardaki ilmekler arasında şöyle ayrık bir görüntü var zaten. Bu taban bölümde son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncuyu örerken kesim yapacağız. Bakın saymıyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra yine geri dönüyorum. Bakın yine ipim karşıda. Taban ile yan taraf arasında şöyle ayrık bir görüntü var. Yine tabanda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Kesimden sonra geri döneceğiz. Tekrar son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncuyu örerken kesimimizi yapacağız. Bakın hanımlar, patik burnumuzda şöyle oval bir görüntümüz oluştu burada. Hanımlar, biz bu kesme işlemine nereye kadar devam edeceğiz? Hemen söylemek istiyorum. Sağ ve sol kenarda, bakın şu ve diğer kenarda şurada 3'er ilmek kalana kadar bu şekilde 15 ilmek üzerinden tabanımızı keseceğiz hanımlar. Şimdi her bir şişimizde kenarlarda 3'er ilmeğimiz kalana kadar patiğimizin bu taban kısmını sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Bakın kenarlarda 3'er tane ilmeğim kaldı. Tabanımda yine 15 ilmeğim var. Bu aşamada hanımlar kesimler yapacağız. Nasıl yapacağımızı da sizlere şimdi göstereceğim. Yine bu aşamada ipimiz karşıda ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tekrardan tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Ardından bakın ki ilkini örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum. Burada ilk kesimimizi yaptık. Şimdi tabanımızda son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Diğer taraftan da kesim yapacağız. Son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Şu kenardaki 3 ilmek hariç. Bakın tabanımızda son 4 ilmeğimiz kaldı. Hemen öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bu sonuncu ilmeği örerken şişimden de ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimimi yaptım. Yine geri dönüyorum hanımlar. Bakın yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine şu tabanımızda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın hanımlar, tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Şişimden de bir ilmek alarak burada kesimimi yapıyorum.
Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Şimdi bu tabanda şu kenardaki son 2 ilmek hariç şurada son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın tabanımızda son 4 ilmeğimiz kaldı. Öndeki bu 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Yanına 1 ilmek düz ördüm. Hemen şişimden de bir ilmek alarak sonuncu ilmeğimle ikisini keserek örüyorum. Kesimimi yaptım hanımlar. Yine geri döndük. Yanlarda birer tane ilmeğimiz kaldı. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burada hanımlar artık kenarda son bir ilmeğim kaldı. Burada son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Kenarda son kez kesimimizi yapacağız. Böylece topuk kısmında da bir kesimler yaptık. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra hanımlar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu kenarda kalan son 1 ilmek hariç burada 4 ilmek kalana kadar öreceğim yine. Bakın son 4 ilmeğim kaldı burada kenarda. Bu öndeki 2 ilmeği keserek ördüm. Yanındaki 1 ilmeği düz örüyorum ve bu sonuncu ilmeği kenarda kalan 1 ilmekle birlikte keserek örüyorum. Tabandaki kesimimizi yaptık hanımlar. Kesimler sonunda bu tabanımızda şu anda sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada en son kesimimizi yapmıştık galiba. Yok hanımlar, geri dönüyoruz. Son kez kesimimizi diğer taraftan yapmamışız. Çok özür dilerim. Çünkü 9 ilmek kalması gerekiyordu. Şimdi açıyoruz hanımlar. Yine şu kestiğim ilmek dahil. Çok özür dilerim. Sayınca fark ettim. Şimdi hanımlar bu aşamada bakın ilk ilmeği örmeden aldık. İkinciyi örmüştük. Şu öndeki 2 ilmeği keserek öreceğiz. Kenardaki 2 ilmekten sonra öndeki 2 ilmeği keserek ördük. Şimdi şu kenardaki 1 ilmek hariç burada 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Sağ kenardan kesim yapmayı unutmuşum. Şimdi bakın burada son 4 ilmek kaldı. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Yanındaki 1 ilmeği düz ördüm ve bu sonuncu ilmeği kenardaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Şimdi geri döndük. Bu aşamada bakın 2, 4, 6, 8, 1 ilmek de burada 9 ilmeğimiz kaldı. Artık patiğimizin bu arka bölümünü, yani hanımlar tam olarak şurayı 9 ilmek üzerinden öreceğiz. Yine burada da gördüğünüz gibi haroşa örgüye devam edeceğiz. Şimdi hanımlar ipim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu aşamada son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim var. Son 2 ilmeği keserek örüyorum. Şişimizde 8 ilmek kaldı. Buradaki krem kenar ilmek yerine şuraya ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 9 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde yapınca hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölümü şu kenarlara eklemiş oluyoruz. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeği kesiyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken hanımlar bakın şu şekilde de çıkartabiliriz. Şişimi arkadan şöyle takıyorum. Şuradaki kenar ilmek yerine tarçın rengi ilmeğin altındaki krem kenar ilmek yerine girerek şöyle ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde ilmek çıkartamıyorsanız da hanımlar şöyle geri dönüp böyle de çıkartabilirsiniz. Gerçi ben böyle daha rahat çıkartıyorum. Bakın tarçınların altındaki krem kenar ilmek yerine girerek buradan ilmeğimi çıkarttım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeği keserek örüyorum. Şimdi renkli bölümlerden ilmek çıkaracağız. Bakın hanımlar burada 4 tane tarçın kenar ilmek yerim var. 4 krem, 4 yeşil, 4 krem, 4 sarı böyle gidiyor. Buralarda daha fazla görünebilir. Burada ip geçişlerinde ilk ilmeğimi ördüğüm için bu nedenle fazla gibi görünebilir. Fakat bu kenar baz alacağız. Burada 4 kere renkli kenar ilmek yerinden ilmek alıyorsam karşıdan da eşit şekilde 4 tane alacağım. Ki yani patiğimizin bu arka bölümü eşit bir şekilde örülsün diye. Şimdi ilk tarçın kenar ilmek yerine girerek bakın ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Buradan da hanımlar karşı tarafla eşit olsun diye bakın tarçın kenar ilmek yerine girerek hemen şuraya girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde örülüyor hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden
ilmek çıkartıyoruz. Hanımlar biz bu işleme şu kenarda 2 düz 2 ters lastik bölümü var. Son sarı kenar ilmek yerlerine gelene kadar, şuraya gelene kadar bu şekilde patiğimizin arka bölümünü haroşa olarak örelim. Ardından şu lastikli bölümde de hanımlar model bütünlüğü sağlansın diye yine lastiğe devam edeceğiz. Bunun yapılışını da anlatacağım. Şimdi hep birlikte son sarı kenar ilmek yerine gelene kadar, son haroşalı bölüme gelene kadar patiğimizin arka bölümünü bu şekilde haroşa olarak örelim, gelelim lastikli bölümde buluşalım. Evet hanımlar, son sarı kenar ilmek yerlerine gelene kadar haroşa olacak şekilde patiğimin arkasını ördüm geldim. Şimdi buralarda hanımlar lastik örgü uygulaması yaparak devam edeceğiz. Öncelikle ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. Yanına bir ilmek ters örüyorum. Devamında 2 düz 2 ters ilmeğimi kaçırdım. Şu ikinci ters ilmeğim. 2 ilmek düz. Bakın bir ördüm. İkinci ilmeği örerken son 2 ilmeğim kaldı. Yine aynı şekilde düz denk geldiği için son 2 ilmeğimi düzden keserek örüyorum ve bu lastikli olan bölümlerde bakın kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın 2 ters ilmeğimi ters ördüm. Önde 2 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Son 2 ilmeğim düz denk geldi. Düzden son 2 ilmeğimi keserek ördüm. Geri dönüyorum. Yine buradaki bakın kenar ilmeklerimiz hemen yanında. Şurada. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan şöyle bir adet ilmeğimi çıkarttım. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu ters ilmeğimi ters ördüm. 2 düz 2 ters tüy denk gelmiş. Yanına 2 düz bir düzü ördüm. İkinci düzü örerken son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Ve sıradaki kenar ilmeklerim hemen şurası bakın. Şurada. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanında 2 tane tersim var. 1 2. 2 ilmek düzüm var. 2 tane tersim var. Son 2 ilmeğim düz denk geldi yine. Düzden keserek örüyorum. Geri döndüm ve sıradaki kenar ilmeklerim şurada. Buraya girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde hanımlar. Arka bölümü de lastik olacak şekilde böyle örüyoruz. Hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar buraya ve buraya gelene kadar patiğimizin bu arka bölümünü sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Şimdi de ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim hanımlar. Şöyle. Bu şekilde son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. Şöyle ikisini birlikte topladım. En son hanımlar burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şu kenara batarak dibine batarak burayı şöyle düzlüyorum. Ardından şuraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kestim. Evet hanımlar bakın başlangıç ipimiz buradaydı. Bitiş ipimiz de burada oldu. Başladığımız yerde patiğimizi bitirdik. Krem ipimizi hiç kesmedik. Sadece renkli iplerimizi kesmek durumunda kaldık. Başladığımız yerde patiğimiz bitti. Hemen şu iplerimizi bir güzel arkalara şöyle girerek gizleyelim. Şöyle düğümleyerek sıkılayarak iplerimizin ucunu gizleyelim. Zaten bu renkli iplerimizi örerken gizlemiştik. Yani patiğimizin iç bölümünde böyle ipuçları görünmesin. Darmadağın olma, darmadağınık çirkin görünmesin patiğimizin içi derli toplu olsun diye böyle gizliyoruz. Hemen şu başlangıç ipimizi de şu ilmek aralarından geçirerek gizleyeceğim. Buraları tamamladık çünkü hanımlar. Şöyle. Evet. Bakalım topuk bölümüne. Şöyle oldu hanımlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel muntazam patiğimizin tabanı patiğimizin duruşu bu hanımlar. Bakın. Gayet esnek haroşa örgü olduğu için ayağı saran bir model. Şimdi bir de manken ayağıma giydireyim. Birlikte ayağımızda bakalım. Çok güzel, çok zarif bir patik oldu. Bot patik tarzı hanımlar. Çok hoş durdu. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet, güzelce manken ayağıma da şöyle giydirdim. Şöyle bakalım hemen. İşte ayaktaki duruşumuz. Bakın.
Bilek bölümü gayet esnek. Ayağın bileğine oturan türden. Manken ayağımın bilek bölümü kısa olduğu için tam da hatta göstermedi. Normal ayakta bileğin üzerini sarıyor. Böyle bot patik tarzında. Modelimiz böyle hanımlar. Şöyle yandan duruşu tabanımız. Bakın topuk kısmı ayakta böyle görünüyor. Çok güzel, çok şık oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.